Değerli arkadaşlar, herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. İlk Bakış TV ekranlarındasınız. Ben aslında sizlere videolarda haberleri aktarmaya devam ediyorum. Bugün 4 Nisan Cumartesi. 6 Nisan büyük ultimatomuna artık sadece neredeyse saatler kaldı. Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılmaya devam ediyor. Bugün bu videoda çok çarpıcı bir haber aktaracağım sizlere. Trump, İran'ı içeriden vurmak için kullanacağı Kürt kartından neden vazgeçti? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu karardaki rolü nedir? Ayrıca dün gece Erbil'de yaşanan o şiddetli patlamaların perde arkasını ve düşürülen Amerikan uçağını konuşacağız bu videoda. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Aslında sizlere bir analizden başlamak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bu savaşın başlarında, hatta ilk haftasında kara harekatı meselesi gündeme gelmişti. Ve bu mesele aslında İran'daki Kürt grupları üzerinden planlanıyordu ve basına da bu şekilde aslında yansımıştı. Türkiye'den de o dönemlerde işte geçtiğimiz ayda Hakan Fidan bir açıklama yapmıştı ve durumu yakından takip ettiklerini vurgulamışlardı. Missouri Eyalet Üniversitesi'nden David Romano'nun çok konuşulacak bir analizi var. Romano'ya göre Trump yönetimi İran'da rejim değişikliği için aslında sahada İranlı Kürt grupları kullanmayı planlıyordu. Plan ise şuydu: hava desteğiyle bu grupları İran'ın kuzeybatısına sokmak ve orada bir özgür bölge kurarak halkı ayaklandırmak. Tıpkı vaktiyle Irak'ta Saddam'a aslında yapıldığı gibi. Ancak Trump bu tehlikeli plandan son anda geri adım attı deniliyor haberde. Neden mi? Çünkü Türkiye'nin bu konuda çok sert bir tavrı olduğu söyleniyor. Romano'nun iddiasına göre Recep Tayyip Erdoğan, İran'da Kürtlerin silahlanacağı ve PEJAK gibi yapıların güç kazanacağı bir senaryoyu Türkiye'nin ulusal güvenliği için kırmızı çizgi olarak gördü. NATO müttefiki olan Türkiye'nin itirazları Washington'da karşılık buldu ve Trump sahada en etkili olabilecek Kürt gücü seçeneğini şimdilik rafa kaldırdı. Bu durum ABD'nin İran içinde kara gücü bulmakta ne kadar zorlandığını bir kez daha ortaya koyuyor ifadeleri kullanıldı bu analizde ve net olarak aslında Türkiye'nin bu konuda net bir tavır, çok sert bir tavır gösterdiği de söyleniyor ve Trump'ın bu yüzden vazgeçtiği ifade ediliyor. Evet, 6 Nisan akşamı bölgede ne olacağını kimse bilmiyor. Biliyorsunuz ki Trump bir süre vermişti İran'a ve bu süre zarfında istedikleri olmazsa eğer İran'ın bütün enerji altyapılarını hedef alacağını söylemişti. Bu arada arkadaşlar şunu da ifade edelim bir diğer habere geçmeden önce. 80 bin aboneye çok az kaldı. Dolayısıyla lütfen kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Sizlere en hızlı biçimde net ve şeffaf bir şekilde haberleri aktarmaya çalışmaya devam ediyorum. Dolayısıyla bu haberleri, videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Normalde videonun sonunda söylerim bu söyleyeceğimi ama öyle bir orantı oldu ki bizim kanalımızda haberlerimiz, videolarımız çok fazla izleniyor ama kimse abone olmuyor. Muhtemelen unutuyorlar. Muhtemelen unutuyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla sizlerden ricamız lütfen videomuza abone olmanız. Başka da bir şey istemiyoruz. Evet, şimdi gelelim Erbil'de yaşananlara. Konuyla ilgili çok önemli açıklamalar var arkadaşlar. Özellikle İran'ın saldırılarının devam ettiği söyleniyor. Konuyla ilgili yapılan haberde dün gece federal bölgede kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynadı. İran sınır hattı boyunca gece karanlığından faydalanarak sivil görünümlü tırlarla bölgeye orta menzilli füzeler ve kamikaze dronlar sevk etti denildi haberde. Hemen ardından Erbil çevresinde çok şiddetli patlamaların duyulduğu ifade ediliyor. Gelen bilgilere göre bu saldırılar Erbil'deki ABD üslerini ve bölgedeki Kürt güçlerinin askeri noktalarını hedef aldı. Sivil yerleşim yerlerine çok yakın noktalara düşen dronlar büyük paniğe yol açtı. İran Kızıl Haçı ise bölgedeki çatışmaların şiddeti nedeniyle tıbbi malzeme stoklarının tükendiğini duyurdu. Erbil şu an en gergin gecelerinden birini yaşıyor ve İran'ın bu sevkiyatı 6
6 Nisan için büyük bir saldırı hazırlığı olarak yorumlanıyor. Peki özellikle bu savaşta neler oluyor? İran ABD kara saldırısına hazırız dedi. Ama ondan önce bir haber yayıldı ki tekrardan bir ABD savaş uçağının düşürüldüğü açıklandı arkadaşlar. Dünya gündemine bu haber bomba gibi düştü ve İran hava sahası üzerinde uçan bir Amerikan savaş uçağı İran hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldü. ABD ordusu olayı doğruladı ama pilotların akıbeti ise hala belirsiz denildi. Bu olay neden önemli? Çünkü savaşın başından beri aslında ikinci kez bir Amerikan uçağı düşman ateşiyle düşürüldü deniliyor Reuters'ta ve İran devlet televizyonu ise pilotların sağ ele geçirilmesi için bölge halkına çağrı yaparak büyük bir ödül verileceğini duyurdu. Eğer pilotlar İran'ın eline geçerse Trump'ın taş devri tehditleri çok daha farklı bir boyuta aslında evrilebilir ve son olarak sahadaki insani felaketten de açıkçası bahsetmek istiyorum. İran diyor ki ABD'nin kara saldırısına hazırız. Amerikan askerlerine felaket yaşatacağız diyor. Son olarak sahadaki insani felakete ve misillemelere bakalım. İranlı sözcü Şikarçi, Trump'ın füzelerinin Minab kentinde bir okulu vurduğunu ve 160'tan fazla çocuğun can verdiğini öne sürdü. Bu iddia kanıtlanırsa bölgede öfke patlaması yaşanabilir. Diğer yanda İran'dan fırlatılan misket tipi füzeler İsrail'in orta kesimini Petah Tikva bölgesini vurdu. Araçlar parçalandı, halk sığınaklara akın etti ve Hertz gazetesi 9 ayrı noktada şarapnel hasarı olduğunu yazdı. Savaş artık sadece askeri üslerde değil doğrudan şehirlerin merkezine taşınmış durumda. Hele ki işte Trump'ın yapmış olduğu son açıklamalarla özellikle bir köprüye bildiğiniz üzere İran için çok önemli olan bir köprüyü tamamen yok etmesiyle başka bir boyut kazandı bu savaş. Dolayısıyla eğer 6 Nisan'da işte olası bir durumda herhangi bir anlaşma veyahut işte istekler yerine getirilmezse sıkıntı çıkacak gibi görünüyor. Çünkü direkt olarak bir ülkenin enerji tesislerini hedef almaktan bahsediyor ABD ve bir ülkeyi tamamen karanlığa hapsetmekten bahsediyor. İşte en son yapmış olduğu açıklamada hatırlayacağınız üzere işte taş devrine göndereceğiz demişti İran'ı Trump. Bakalım ne olacak? Aslında bugünün özeti de bu şekildeydi. Trump'ın Kürt kartını masada bırakması ve Erbil'deki patlamalar artık sonun başlangıcı gibi görünüyor. Sizce Türkiye'nin baskısıyla Kürt gruplardan vazgeçen Trump, İran'ı sadece havadan vurarak pes ettirebilir mi? Yoksa pilotların esir düşmesi işi nükleer bir boyuta mı taşıyacak? Yorumlarınızı bekliyorum açıkçası. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Hedefimiz 80.000 aboneye ulaşmak ve bunun için de çok az kaldı. Sizlerden ricamız eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza, WhatsApp gruplarınızda, sosyal medyalarınızda videolarımızı paylaşabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.